Herkese merhaba, ben Satı Melek Yükselinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir fırın yemeği tarifim var. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bizim evin kurtarıcı yemeği diyebilirim. Bazen böyle hemen doğrayıp da fırına atmalık gerçekten pratik bir yemek oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Güvenle deneyebilirsiniz. Hemen tarifi anlatmaya geçiyorum. Tarifimde 1 kilo kadar patates kullandım. Sizler kişi sayınıza göre artırarak daha fazla da yapabilirsiniz. Kabuklarını soydum, sonrasında da yıkadım. Patates dilimlerini birazcık büyük büyük olsun diye de böyle yanlamasına doğradım. İsterseniz normal bir şekilde de doğrayabilirsiniz. Kalın kalın doğrayalım. Patateslerin tamamını doğradıktan sonra da bir tane de tavuk göğsüm var. İri iri doğruyorum. İsteğe bağlı baget kullanabilirsiniz. Kanat da kullanabilirsiniz. Ben tavuk göğsü kullandım. Eşim daha çok seviyor. Böyle iri iri doğradım. Doğramış olduğum tavukları da patatesin üzerine ekliyorum. Sonrasında da soslarını ekliyorum. Detaylı bir şekilde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da bakarsınız. 4 yemek kaşığı zeytinyağı. İsteğe bağlı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Biz yemekleri biraz acı sevdiğimiz için 1 yemek kaşığı kadar pul biber ekledim ama sizler eksiltin. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı domates salçası. Yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Kullanmış olduğum bütün malzemeler sadece bu kadar. Ben tarifimde su kullanmıyorum. Daha güzel kızarıyor. Bütün malzemeleri çok güzel bir şekilde karıştıralım. Karıştırırken bir tane patatesimiz firar etti. Hemen onu tekrardan içerisine ekliyorum. Kalıp olarak ben dikdörtgen borcamımı kullandım. Üzerine döküyorum. Sonrasında da eşit bir şekilde pay ediyorum. Yani düzleştiriyorum. Sonrasında da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda yaklaşık 45 dakikada kızarıyor. Yani damak tadımıza göre kızartıyorum. Daha fazla kızarsın isterseniz fazladan da tutabilirsiniz. Tabii her fırın farklı olabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim. Ne yapacağım diye düşündüğüm zaman aklıma gelen ilk yemek bu oluyor. Eşim de çok sevdiği için bizim evimizde genelde sık sık pişiyor. Su eklemeden patatesler pişer mi diye aklınızda tereddüt kalmasın. Gerçekten hani pişirme süresi uzun olduğu için çok rahat bir şekilde hem kızarıyor hem de çok güzel bir şekilde yumuşuyor. İsteğe bağlı yemeğinizde soğan da ekleyebilirsiniz. Domates de doğrayabilirsiniz. Ben bugün eşimle beraber yiyebilmek için soğan da eklemedim. Domates de eklemedim. Yemeğimiz gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Güvenle deneyebilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum.
Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.